Merhaba değerli katılımcılar. 2.30 olduğu için artık başlayabileceğimizi söylediler. Bu programlardaki kaymalardan dolayı birçok arkadaşımız geldi, ayrılmak durumunda kaldı, ben gördüm. Hiçbir zaman hoş olmuyor bu tarz şeyler. Herkesin bir programı var tabii ki ama ben gene de sizlere çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Umarım sizler için de faydalı, ilgi duyacağınız bir konu olur. Bir önceki oturuma katılanlar herhalde bu İtalya'yı ve daha yemek odaklı, diyet odaklı ve sonunda mozzarella peyniri odaklı bir sunum dinleme fırsatı buldular. Bizimki o kadar lezzetli bir konu değil ama biz elimizden geldiği kadar konuyu sizlere ilginç kılmak isteyeceğiz. Bizim gündemimiz bugün iş sağlığı ve güvenliği üzerine. Biz Vodafone olarak bu konuda Peryön'le çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve bu konuda da onların bütün kongrelerinde ve bütün bölgesel sunumlarında bizlerden rica ediyorlar. Biz de Vodafone olarak katılmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu slotu da biz organize ettik. Konumuz DNA'mızdaki iş güvenliği kodu. Tabii ki ilgi çekici olması için bu ismi seçtik. Çok değerli konuşmacılarımız var bugün. Ben az sonra size onları tanıtacağım ama önce kendimi çok kısaca tanıtayım. Adım Ergün Tüzün. Ben Vodafone Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Kıdemli Müdürü olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 3 yıldır bu pozisyondayım. Ama çok farklı sektörlerde yaklaşık 15 yıldır iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışıyorum. Farklı pozisyonlarda ve farklı şirketlerde. Bugün burada moderatör olarak görev yapacağım. Aslında moderatörlük benim çok tecrübeli olduğum bir konu değil. Daha çok ben konuşmacı olmaya alışım. Ve bildiğim şeyleri anlatmaya çok alışım. Başkalarının bildiği şeyleri özetlemeyi tecrübe edeceğim bugün. Umarım elimden gelen en iyisini yapacağım. Sizler de benim bu moderatörlük tecrübemden mutlu olursunuz diye düşünüyorum. İki tane çok değerli konuşmacımız var. Ben onları hemen tanıtmakla başlayayım. Helen David, kendisi sağ olsun davetimizi kırmadı, kabul etti. Vodafone Group'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü olarak görev yapıyor. Kendisi AMAP bölgesinden sorumlu. 11 tane ülkeyi aslında iş güvenliği anlamında yönetiyor. Biz Türkiye olarak da o bölgeye bağlıyız. Biz burada kendisinden katılmasını rica ettiğimizde istedik ki hani sadece Türkiye'de iş güvenliği ile ilgili gelişmeler neler, işte yasal bir takım değişiklikler, hani bunları konuşmayalım. Dünyada neler oluyor, kendileri bu konuda ne tür tecrübeler edinmişler, Vodafone bu konuda global anlamda nasıl bakıyor, bunu paylaşmasını rica ettik. Kendisini biraz sonra tanışacağım. Daha sonra Fatih Bey var. Sağ olsun kendisi de davetimizi kırmadı, kabul etti. O da oldukça ilginç bir konudan bahsedecek. Gene iş güvenliği ama özellikle geçtiğimiz 1,5 yılda gündemde olan bir konu olan madenlerdeki iş güvenliği konusunda çok uzun zamandır aslında çok kötü hikayeler duyuyoruz. Kendisi birazcık da iyi hikayeler anlatacak bize. Dolayısıyla sunumunun da çok değerli olacağını tahmin ediyorum. Önce Helen'ı tanıtayım isterseniz çünkü ilk sunumu Helen yapacak. Daha sonra sorularınız varsa kısaca alacağız ve sonra Fatih Bey devam edecek. En sonunda tabii ki toplu olarak her türlü soruya açık olacağız. Helen'ı kısaca tanıtmak gerekirse kendisi 15 yıllık, 15 plus dememizi rica etti. Tam yılı söylemek istemedi ama bir iş sağlığı ve güvenliği tecrübesine sahip. Çok farklı sektörlerde çalışmış durumda. Üretim, retail dediğimiz satış operasyonları, property dediğimiz idari işler ve emlak yönetimi süreçleri ve özellikle bir basın organında iş sağlığı ve güvenliği müdürü olarak görev yapmış kariyeri boyunca. O yüzden ilginç tecrübelere sahip ve ilgimizi çekeceğini düşündüğüm bir takım şeyler anlatacak kendisine. Sunumunun ana konusu da iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının başarılı şekilde nasıl şirketlerde veya farklı sektörlerde yerleştirilebileceğini çok geniş bir bağlamda anlatacak ama daha çok kendisinin yaşadığı tecrübelerden örnekler paylaşacak bize. Hemen ardından Fatih Bey de az önce bahsettiğim gibi madenlerde ve iş sağlığı ve güvenliği doğru şekilde aslında yapılabilir ve nasıl yapılabilir? Çok genelce onlardan bahsedecek ama ben onun sunum sırası geldiği zaman detaya gireceğim zaten. Şimdi Helen'a sözü devretmek istiyorum. Sunumu İngilizce olacak. Dolayısıyla hani ihtiyacı olanlar eminim bu konuda hazırlık yapmışlardır zaten. So Helen, thank you very much. It is your time. Thanks, Ergun. You'll notice those in the audience that were sat there smiling and nodding. I haven't got a clue what Ergun said about me, so I'm trusting that you were kind. If not, team, let me know. So, here behind me is, for those of you who either work in the safety profession or those of you who you may yourselves may have even thought it, here are some of the common messages we certainly see back in the UK and in certain countries when people think about health and safety. For many, health and safety can be seen as a blocker. You know, the team that, better not tell health and safety because they'll say no.
So it's very, very important for safe professionals like myself that we are never ever seen as blockers. So as Ergen mentioned, it was very, very important for me, working in the media, working for newspapers back in the UK, that we were never ever seen as the team that said no. So just to give you a brief background, some insight into my background and experience, it was my job to send our journalists into areas where the general public probably would be evacuating from. So war zones, areas of natural disasters. It was my job to keep them safe. Working in the property, and unfortunately, as we've seen in the media this weekend, I used to be responsible for keeping over 200 shopping centres trained to be able to react to terrorist attacks, very similar to the tragic events that we saw at the weekend. So just to give you an idea, my presentation is going to talk you through, I've had a range of experience, different industries, but I feel that there are some common themes to successful health and safety. It doesn't matter what industry you're in. These are what I'd like to share with you this afternoon. At Vodafone, just to give touch very much on Vodafone, as Ergen said, so we are in our AMAP region. So according to the World Health Organization, there are approximately 1.2 million traffic accidents every year, and 92% of all road traffic incidents in the world occur in emerging markets. So for us, and the reason why I mentioned occupational road risk, it's one of our biggest risks in Vodafone, but also we find that it's very, very dependent on behaviours, about why people do things. So this is one of the reasons why I've included this slide, just to give you a pictorial representation of some of our markets in AMAP. So here at the bottom is South Africa, at the top it's Mozambique, Ghana, and the Democratic Republic of Congo. So very, very diverse environments. So, in my experience, some common themes and ingredients for success. Be under no illusion that yourselves as HR leaders, whatever you do or whatever you don't do, whatever you say and whatever you don't say, people will be watching you as leaders. It is so, so important that you and your leadership teams within your organisations role model and demonstrate for health and safety. Really, really important. So our leaders, our employees, our suppliers and our external community all influence on health and safety. Really, really important. Secondly, I truly believe that for a health and safety management system, you should be asking yourselves, do your health and safety team and do your health and safety management system help you grow your business? Are they seen as an integral part of the business? Because ultimately, you want your management system to be compliant, absolutely, but it also has to help you grow your business. And if it doesn't, then obviously these are areas that you require and maybe consider some improvement on. So everything we do at Vodafone focuses on behaviours, business growth, compliance, and also communications. And we'll go into each of those little those themes separately. Behaviours. So everyone at Vodafone knows what our absolute rules are. But we're finding as we mature and move into a much more progressive and generative health and safety culture, we now need to start asking the question, why? Why do our employees do things? Why don't they do things? Why do they say things? Why don't they get it? And I think from health and safety professionals, we're trying to move away from those policies and procedures and rules into more behavioural-based decisions. So, for example, when we talk about behaviours, there's two types that we've certainly found. So the first is that traditional type of behaviour. It's very, very short-lived, and that behaviour is determined by either short-term reward or short-term threat. So to give you an example, employees who only follow the rules when their supervisor is watching,
Or when you're driving and you slow down because you see the traffic policeman, yeah? So your behaviour is determined, short-lived, and it's because of that external influence. It's not because you believe in it, but it's just because you know you best do it, otherwise you might be punished. What we're looking towards now is more about that belief behaviour. So if you were to turn around to the person next to you, yeah, introduce yourselves. Go on. So if you were to go and introduce yourself to the person next to you, what would you automatically usually do? I'll give you a clue. Shake hands? Yeah? Who would shake hands when they meet someone new for the first time? Thank you. Yeah? We shake hands because it's our belief that it's the thing that you do to build rapport, and it's just something that we've just been brought up to do. So that behaviour is a belief-based behaviour, and this is what we're trying to do now in health and safety, is to improve performance, to really embed health and safety performance, is to focus on those beliefs that our employees want to do it because they feel it's the right thing to do. Something that's relatively new that we've been looking at is something called the look triangle. So I've borrowed this from a company called Ryder Marsh, and they've recently published a book called Safety Savvy. So, and this is particularly pertinent for us in road traffic and occupational road risk, is the majority of people will continue doing what they do because they've not experienced any adverse reaction. So they've sped home, they keep on speeding, but nothing bad has happened to them, so they continue to do it. Yeah? So they took a chance and were lucky. And for a lot of people, they will speed every single day and they will always be lucky. So why would they change their behaviour? Because from their experience, nothing ever happens to them when they speed. There are then those who maybe, and I'm sure you yourselves, you know, because we're not all perfect, may have sped and maybe had a near miss with a vehicle, or someone pulled out in front of you and you weren't able to react. So you took a chance, something happened, you were okay, maybe you had some minor damage to your car, or maybe you had a bit of whiplash, but you were really, really fortunate. So it might stop you doing it again, yeah? And then we have those who took a chance and were very, very unlucky. So we're trying to base all our behaviours now on this look triangle, to try to explain to people why we want them to modify their behaviour into doing something more safely. Does that make sense? Yeah? So we call this the look triangle. So as I said before, we're trying to move away from those rules, policies and procedures. So within Vodafone, for example, we do have a set of rules, but they're very, very small, succinct number. We call them our absolute rules, because we're trying to focus on what's really, really important. Move away from the rules and policies and move more towards behaviours. How and why we do things. Everything that we do and don't do. Everything we say or don't say, and our leaders and our managers say, because we believe that's much more going to drive a change in behaviour and performance. Yeah? And my favourite, you know, when you go back into your organisations, I would say that these are some of the questions that you should be asking your teams. What do we do when no one's looking? Because that is really going to give you a good indicator of the culture of your organisation, or how your teams perceive health and safety. Okay. More and more companies, like Vodafone, this is British Gas, this is DTZ, which is the property company I used to work for, this is our National Rail. If you see, they're moving away from policies and procedures, focusing on the top risks. Easier to understand, more behavioural based, so we want people to do things safely rather than don't do. It also helps employees remember what's important, because if you ever try to give employees 30 or 40 different rules, it gets very, very confusing, very, very complex for people. So it's really important to keep it simple. Keep it simple. Keep it simple, keep it memorable, and explain why it's important.
As I said, most of our employees will know what our absolute rules are, but for me and for Ergen and for our teams out in the markets, we ask, do you know why we've introduced these rules, these behaviours? It's for you, it's for your family, it's for your friends. So it's the why that's really, really important. I mentioned the community. If we are going to change people's perception of risk, we also need to think about how and what, as children, or when people leave the workplace to go home, what the message is around health and safety. We find in a lot of our emerging markets that they go to work for 8 hours a day. They work safely because that's what the business requires them to do. But as soon as they then leave the office and go home, then the surrounding environment is actually much, much higher risk. So they can't understand why they should have 2 different behaviours, inside of work and outside of work. And we're trying very much to educate that health and safety is more than just 8 hours a day. Health and safety is for 24/7, in work, outside of work, with your family. Some great piece of community engagement that the Turkish team here have done is actually going out into schools and teaching children about how to cross a road, the importance of road safety, to again try to get them early into understanding safe behaviours when they're out on the roads. Communication, again, is so important. I'm a safety professional, but I've had to work in the media, and we have to tell our story in a simple and engaging way. So again, going back to how is health and safety communicated within your organisations? Do you understand it? Do your teams understand it? Because if they don't, how can you expect them to demonstrate and model the behaviours that you want them to do? So it's so important that we tell our story in an engaging, simple way. This is an infographic which basically tells the story of health and safety within Vodafone. So all our new starters receive it, and it just again helps the understanding, because not all of them are telecoms engineers. So again, really, really important, look at how health and safety is communicated in your organisation. Okay, and then just finally, here we all know, you're HR professionals, so employee engagement is really, really important. We know there is a direct link between employee engagement and safety performance. If you improve employee engagement, your safety performance will improve. But it's how do we do that in a fun and exciting and interesting way? Yeah? So you'll hear this a lot. I find myself doing it all the time. It's about from head to heart. It's about we want people to believe here why they're doing things, not because they're told to do it. Safety awareness at work, in the car and at home. This is the 24/7 piece, inside and outside of work. Enhancing the working environment. We have seen in our mature markets, which include Turkey, that we don't just focus on safety. We're actually focusing on the well-being piece and our employees' health, and it all links into that engagement. And again, linking back to our infographic, we want to promote learning for everyone. It's not just that 20% of the population that do the higher-risk work. Health and safety has to be understood by everyone in the organisation. It has to be tailored so they understand it. Okay? So when you go back into your organisations and maybe talk with your safety teams, ask yourself these questions, or ask them these questions. How do you role model for safety? As I keep on saying, you are HR leaders. What you do, what you don't do, what you say and what you won't say will be noticed. And if you start talking about health and safety, so will everyone else. You are really, really powerful, and people will look up to you. So important. So thank you. Any questions? Hi. Mm-hmm. I support. Thank you, Helen. And you are in charge of 11 countries in safety. Mm-hmm. As Vodafone, does the risk criteria differ from country to country, region to region? Does it? Or is it pretty much global? So
Firstly, I'm not in charge of safety for 11 countries. I support 11 markets who have their own very talented health and safety teams. I would not want to take the credit for all their hard work. So I think every market is different. They have their own flavour, their own culture, but the actual risks that they're exposed to doing are all very, very consistent. So it's work at height, it's electrical safety, it's occupational road risk. That is our key risk across all our markets, including those countries that you would typically say are more mature. So it differs from? Same risk, but how it's managed, different flavour, and how they have to tailor it to suit their own needs, absolutely. Okay, and Helen, did you have an experience which made you choose what you're doing right now? I actually wanted to be a food hygiene inspector, so working in the public sector and like closing down takeaways. I spent 2 weeks working in local government and realised I want something a bit faster. So yeah, I've been doing it for, I thought I heard you say over 50 years. 15 years. You have to enjoy what you do, and for me it's certainly meeting so many different people and different teams as well. And has there been improvements on these markets over the last 5 years? I mean, recently especially, or has it been like this pretty much? I mean, is there real progressive improvement on health and safety, you know, in corporate world? Yeah, I mean, I think, look, you know, you see improvements in technology and in cars from 5 years ago, exactly the same in health and safety management systems. You know, theories change, people understand. I mean, 5 years ago we weren't talking about behavioural safety as being important. You know, it was very much, here's the rules, this is what you must do. Are you stupid? Why aren't you following them? So I think we're becoming much more aware of people are different and we have to treat them differently and really sort of connect with, you know, what they do. So yeah, no, absolutely. I think it's just the focus on how we manage safety has changed as well. It's becoming a key element, isn't it? Well, look, we're here at a HR conference, which is fantastic, talking about health and safety. It's brilliant. Okay, thank you so much. Okay. Evet, çok teşekkürler. Ali Bey de Kaos'un katkı sağladı. Başka sorular varsa da sonunda zaten zamanımız olacak. Şimdi ben sözü Fatih Bey'e vermek istiyorum. Çok hızlıca kendisini tanıtayım. Kendisi yaklaşık 15 yıldan fazla, o da Helen gibi, 50 değil 15 İngilizce esprisi oldu ama 15 yıldan fazla İK tecrübesine sahip. Farklı sektörlerde bunu tecrübe etme imkanı bulmuş ama ben CV'sinden bakmıştım zaten. Eti şirketler grubunda tecrübesi var insan kaynakları üzerine. Çimento sektöründe uzun yıllar çalışmış ve en son şimdi Çayeli Bakır İşletmeleri şirketinde benim özellikle vurgulamamı istedi, o yüzden bakmam lazım. İnsan kaynakları departmanı müdürü değil, çalışan ilişkileri departmanı müdürü. Çünkü şirketlerinde bütün insan ilişkilerin ve çalışan ilişkilerin iletişim üzerine olduğunu tespit etmişler. Ve bütün süreçlerinde olduğu gibi iş güvenliği süreçlerinde de iş güvenliği kültürünün oturmasında, bu doğru bir yere gelmesinde etkin iletişimin doğru şekilde kullanılmasının faydalı olacağını tespit etmişler. Dolayısıyla bizimle çok güzel şeyler paylaşacağınızı umut ediyoruz. Fatih Bey, buyurun söz sende. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bir üzüntümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben iş güvenliği profesyoneli değilim. İnsan kaynakları ya da insan yönetimiyle ilgilenen bir profesyonelim. Maalesef konferansın bu kadar az ilgi çekmesi beni derinden üzdü. Çünkü odağında insan olan bir organizasyonun iş güvenliğini önemsememesi ya da iş güvenliğini temel bir değer olarak kabul etmemesini ben kabul edemiyorum. Dolayısıyla buraya gelip dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ben hemen sunumuma başlayayım. Çayeli Bakır işletmelerinde çalışıyorum. Ben Çayeli Bakır işletmeler hakkında kısaca size bilgi vereyim. Çayeli Bakır işletmeleri 1983 yılında kurulmuş. 1994 yılında üretime başlamış. Şu an işletilen Türkiye'nin en büyük yeraltı metal madeni. Ürettiğimiz ürün bakır ve çinko. Ürettiğimiz ürünün tamamını yurt dışına ihraç ediyoruz. Madenimiz Rize ili Çayeli ilçesi Madenli beldesinde, böyle yeşillikler ve çay bahçeleri arasında bir madenimiz var. Yalnız güneşli günde çekilen bir fotoğraf sizi yanıltmasın. Rize'de en zor bulunan şey güneş. Yılın 260 günü kapalı bir hava var. Madem konumuz iş güvenliği... Fatih Bey, çok daha sunumun en başında sizi rahatsız etmekten özür dilerim ama bir geri gelebilir misiniz? Tabii.
Şimdi bizim maden algımızda maden deyince böyle bomboş tepeler, işte kazılmış alanlar gelir. Bilmiyorum, en azından benim öyle. Yani bunun bu kadar yeşil, bu ortamın bu kadar yeşil olmasında sizin bir katkınız var mı, yoksa zaten doğal mı böyle? Bizim hiçbir katkımız yok. Zaten Karadeniz'de her yer böyle. Peki. Madem konumuz iş güvenliği ve Çayırbakır'dan bahsediyoruz, gelin hep beraber bizim iş güvenliği performansımıza, yani iş güvenliği karnemize bir bakalım. Buradaki konu kayıp günlüğü kaza frekans oranımız. Metalik madenler ve son 5 yıl ortalaması. Tahmin edeceğiniz gibi kırmızı renk ülkemizi temsil ediyor. Sarı renk Amerika'yı, yeşil renk Kanada'yı, lacivert de Çayırbakır işletmelerini yansıtıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu 5 yılın ortalamasında sadece 2012 yılında biz Kanada'nın değerinin biraz üzerindeyiz. Kayıp günlüğü kaza frekans oranında. Biz bu 2012 yılında Çayırbakır İşletmeleri Yönetim Ekibi olarak bu yükselmeyi gördüğümüzde oturduk, düşündük ve iş güvenliğine ilişkin yeni bir vizyon, yeni aksiyonlar almayı kararlaştırdık ve uyguladık. Ve bunun hemen sonucunda 2013'te düzelmeyi gördük ama esas düzelmeyi 2014 yılında gördük. Peki biz neyi başardık aslında? Yaklaşık 600 gün madenimizde kayıp günlük kaza olmadan çalıştık. Bu poster ilk 365 günlük kayıp günlük kazasız çalışma rekorunu kırdığımızda hazırlattığımız poster. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Peki devam edelim. Biliyorsunuz 2014 yılı Mayıs ayında Soma'da elin bir kaza meydana geldi ve bütün Türkiye'nin gözü madencilik sektörüne çevrildi. Orada bir trajedi yaşandı ve 301 madenciyi kaybettik. Bütün Türkiye yaşam odalarını konuştu. Yaşam odaları ne aslında? Yaşam odaları yer altında acil bir durumda insanların sığınacağı yer. Biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'de Soma kazası olduğunda var olan sertifikalı 18 adet yaşam odasının 11 tanesi Çayırbakır işletmelerindeydi. Devam edelim. Estağfurullah. Ve Soma sonrası yine en çok konuşulan konu neydi? Elektronik takip sistemidir. Elektronik takip sistemi ne arkadaşlar? Yer altında acil bir durumda çalışanı ya da insanın nerede olduğunu tespit etmeye yarayan bir sistem. Ve daha sonra Soma sonrası mevzuatımıza da girdi. Artık yasal bir zorunluluk. Ama biliyor musunuz? 2012 yılında Çayırbakır işletmeleri elektronik takip sistemini Türkiye'de ilk kez devreye aldı. Ve gelelim maden operasyonuna. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bir kepçe. Ama bu kepçenin normal kepçelerden bir farkı var. Farkı şu, bu kepçe burada görmüş olduğunuz operatör tarafından uzaktan kumandayla, bu kumandayla kumanda ediliyor. Amaç ne? Amaç burada kepçenin çalıştığı alanda risk var. Çünkü cevher var ve cevher hala gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla operatörün orada olmaması lazım. Operatörü o riskten kurtarmamız lazım. Dolayısıyla operatör tahkimat, yani güvenli alanda uzaktan kumandalı bu joystickle bu kepçeyi opere ediyor. Peki size şöyle bir soru sorsam, desem ki madenci dendiğinde aklınıza nasıl bir fotoğraf oluşuyor? Ben bu soruyu tek tek sormayı çok arzu ederdim ama sizin adınıza Google'a sorduk biz. Google'a madenci yazdık, görsellere tıkladık. Karşımıza bu iki fotoğraf geldi arkadaşlar. Ne var bu fotoğraflarda? Fotoğraflarda şu var değil mi? Mahzun bakan madenci, yüzlerinde kömür karası, sadece gözleri görülüyor. Ve hep bir umutsuzluk, mutsuzluk var. Bu görmüş olduğunuz fotoğraf da Türkiye'deki bir maden sendikasının giriş katındaki fotoğraf. Özellikle çektim, sizlerle paylaştım. Yine aynı manzara. Peki, Çayırbakır'daki bizim madenci algımıza bakalım mı hep beraber? Hadi bir bakalım. Bizim madencimiz bu. Biz onlarla gurur diyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim madencilerimiz. Biliyorsunuz yeraltı zor. Madencilik doğası gereği zor bir meslek. Ama yer altında da olsa insanların eğlenme ya da biraz stres atmaya hakları olduğunu düşünüyoruz. Bu bizim madenimizden çekilmiş bir fotoğraf. Bugün 16 Kasım yanlış hatırlamıyorsam 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Kısa bir süre sonra Dünya Madenciler Günü kutlayacağız hep beraber. Bunlar 4 Aralık'ta Türkiye'de yayınlanan ilanlar arkadaşlar. Medyada çıkan ilanlar, geçmiş yıllara ait. Yine hep aynı şey var. Kömür karası ve insanların umutsuz bakışları. Peki bizim Madenciler Günü'nde verdiğimiz ilanlara bakalım mı hep beraber? Bu 2013'te verdiğimiz ilan, bu da 2014'te vermiş olduğumuz ilan. Ne fark var? Aslında şu fark var bence. Burada madencilerin yüzü gülüyor. Ve bir aradalar, beraberler. Ve gördüğünüz gibi insanlar umutlu bakıyorlar, biraz farklı bakıyorlar diğer madencilerden. Peki, ben şu ana kadar neyi anlatmaya çalıştım size?
Çaylıbakır'dan bahsettim. Maden operasyonlarımızı yaparken ne tür iş güvenliği tedbirler aldığımızdan bahsettim. Ve de madenci algısıyla bizim kendi madenci algımız arasındaki farklılığı ortaya koymaya çalıştım. Peki, bize göre bir iş güvenliği kültürünün 3 önemli bileşeni var. Birincisi, yani lokomotifi, yönetimin taahhüdü. Yönetimin taahhüdü ne? İş güvenliği konusundaki samimiyeti, iş güvenliğinin ne kadar arkasında durduğu, ne kadar inandığı. Ve bunun yanında en önemli diğer bileşen de liderlik. Liderlik ne? Sahada iş güvenliğini desteklediğiniz liderlik aktiviteleri, sahip olduğunuz liderlerin sahadaki iş güvenliği konusundaki model olmaları. İkinci önemli bileşen ne? Sahip olduğunuz iş güvenliği yönetim sistemi. Yani iş güvenliğini nasıl yönetiyorsunuz? Elinizde ne tür araçlar var iş güvenliğinde? Üçüncü önemli bileşim ise bana göre eğitim ve gelişim programları. İş güvenliği kültürünüzü sahada çalışanlarınıza nasıl aktarıyorsunuz? Nasıl anlatıyorsunuz? Liderlerinizi ya da çalışanlarınızın iş güvenliği konusundaki gelişimini nasıl destekliyorsunuz? Şimdi iş güvenliği kültürünü bize göre oluşturan parçalardan bahsettik. Peki bu iş güvenliği kültürünü çalışanlarımıza nasıl aktaracağız? Nasıl benimseteceğiz? Nasıl davranış değişikliklerini gerçekleştireceğiz? Bize göre bunun yolu, stratejik yolu, iç iletişimi stratejik bir araç olarak kullanmaktan geçiyor. Yani mesajı çalışana iletmek. Yine kendi örneğimizden bahsedelim. Çalışana iletirken mesajı, yani çalışanın kalbine, gönlüne dokunmak istiyorsanız, aynı zamanda ailesine dokunursanız, çalışanın kültürü benimsemesi hızlanıyor. Ya da bu süreci siz kısaltıyorsunuz. Şöyle, bizim Çaylıbakır'da net bir taahhüdümüz var. Hep bu taahhüdümüzü, beklentimizi çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Diyoruz ki, çalışanımız sabah işe başladığında ya da vardiyasına geldiğinde biz onu akşam aynı şekilde ya da vardiya bitiminde sevdiklerine kavuşturmak istiyoruz. Ama bu mesajı liderler olarak biz verirken onun çalışanın çocuğunun ya da aile fertlerinden birisinin çalışana iletmesinin çok farklı olduğunu düşünüyoruz. Ve bununla ilgili birkaç örneği ben biraz sonra sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Biz Çaylıbakır'da ne tür iç iletişim araçları kullanıyoruz? Hem iş güvenliğinde hem de Çaylıbakır'ın kendi kültürünü çalışanlarımızla paylaşmada. Öncelikle bir SMS sistemimiz var. Çalışanlarımıza toplu olarak SMS gönderebiliyoruz. Bunun yanında geçen sene bir iş güvenliği eğitimi yaptık. Ekip kaynak yönetimi. Bu havacılıkta çok kullanılan bir eğitim. Bu eğitimin sonucu bir workshop yaptık, bir çalıştay yaptık çalışanlarımıza ve çalışanlarımızdan böyle bir istek geldi. Tek aile, birlikten Çaylıbakır doğar. Ve çalışanlarımız aynı zamanda şunu dedi mavi yaka çalışanlarımız, siz beyaz yaka olarak sahada denetim yapıyorsunuz ama biz denetim yapmıyoruz. Biz de denetim yapalım, bu şeyleri kaldırın. Ve biz bunu destekledik. Bu sene sahamızda bazı mavi yaka arkadaşlarımız gidip diğer departmanlara çapraz denetimde onları denettiler ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Bunun yanında biz posterlerimizi de kullanıyoruz sahada aktif olarak. Yine kurumsal televizyonumuz var. Biz Bize dergimiz var. Takvim, ajanda vesaire şeyleri aktif olarak kullanıyoruz. Devam edelim bizim iç iletişim araçlarımıza. Biz daha çok Çaylıbakır'da yüz yüze iletişimi tercih ediyoruz. Çalışanlarımızla bir araya gelmeye çok önem veriyoruz. Mesela bu alttaki fotoğraf genel müdürümüzün her 6 ayda bir çalışanlarla yaptığı bilgilendirme toplantısına ait. Ama özünde ilk konu iş güvenliği. Performansımız, beklentilerimiz, mesajlarımız. Yine burada görmüş olduğunuz şey ise Çaylıbakır'da her hafta tüm departmanların yapmış olduğu iş güvenliği konuşmalarına ait. Toolbox toplantılarımıza. Ve bir bölümümüz Toolbox toplantılarını daha eğlenceli hale getirmek için bunu bilgi yarışması şeklinde yapmaya karar verdi ve biz de destekledik. Bu bilgi yarışmasından çekilmiş bir görüntü ve soruların tamamı iş güvenliği ile alakalı. Yine burada biz 2013 yılında vizyonumuzu değiştirirken yine çalışanlarımızın fikrine başvurduk ve onlarla ortaklaşa düzenlemiş olduğumuz bu çalıştaydan bir fotoğraf. Sonrası Türkiye'de maden sektörüne gözler çevrildi de madencilik sektörüne ilişkin çok büyük negatif bir algı vardı. Biz ekip arkadaşlarımızla konuşurken bu algının değişmesine acaba bizim nasıl bir katkımız olur diye düşünürken iç iletişim koordinatörü arkadaşımızın güzel bir fikri çıktı. Güzel bir fikir geldi daha doğrusu. Dedi ki bize, ya biz neden madene inip yer altında yaptığımız operasyonu fotoğraflayıp bunu dışarıda paydaşlarımızla, Rize ile paylaşmıyoruz? Ve bundan yola çıkarak yer altındaki bir günümüzü fotoğrafladık ama özünde yine emniyet var, iş güvenliği var. Ve bunu Rize'de bir resim sergisiyle bütün paydaşlarımızla paylaştık. Buradaki iki arkadaşımız kurtarma ekibinden arkadaşlarımız.
sergide bir stand açtık. Standın sadece bir bölümünde kullanmış olduğumuz iş güvenliği ekipmanları vardı. Ve üniversite öğrencilerinden, katılanlardan inanılmaz güzel geri dönüşler aldık. Yine Soma sonrası sosyal medyayı takip ederken çalışan eşlerimizin şöyle yorumlar yaptığına şahit olduk. Diyorlardı ki çalışan eşlerimiz, ya Çaylıbakır güvenli, emniyet falan diyor ama Soma'da 301 kişi hayatını kaybetti. Acaba Çaylıbakır denildiği kadar güvenli bir yer mi? Bu endişeyi dile getirince biz yine toplantıda konuşurken dedik ya, madem böyle bir endişe var, endişeye nasıl gideriz? Eşleri alalım, kocaların çalıştıkları yere indirelim, görsünler madeni. Eşleri nasıl bir ortamda çalışıyor, nasıl emniyetli çalışıyor gösterelim. Ve bu fikirden yola çıkarak şu ana kadar yaklaşık 50'nin üzerinde çalışan eşimizi yer altına indirdik. Ama yer altına indirmeden önce bütün iş güvenliği eğitimlerini tamamladık, oryantasyon eğitimlerine tabi tuttuk. Onlarla beraber kahvaltı yaptık. Ve yine döndükten sonra sosyal medyada çok güzel geri dönüşler aldık onlardan. Ve bir şey öğrendik biraz önce anlattım. Kocalarının bizim 7 altın kural dediğimiz, hayat kurtaran kural dediğimiz kuralları evlerinde eşlerine anlattıklarını öğrendik. Sohbetlerde hep bunu anlattılar bize. Ve emniyet kemeri mesela şirkette uyguladığımız kuralın dışarıda da çalışanlarımız tarafından çok iyi bir şekilde kullanıldığını fark ettik. Yine iç iletişim etkinliklerimiz mesela 365 günü kutladığımızda beraber genel müdürümüz arkadaşlarımızla horon ediyor. Yine burada yıl sonu partilerimizde hep iletişime ve iş güvenliği odaklı iletişime devam ediyoruz. Cesaretlendirme. Çalışanları iş güvenliği konusunda cesaretlendirme en önemli nokta. Çaylıbakır işletmelerinde tehlikeli işi reddetme bir hak değil, bir yükümlülük, bir zorunluluk. Ne yapıyoruz? Tehlikeli işi reddeden çalışanımızı yönetim ekibi toplantısına getiriyoruz, teşekkür ediyoruz, alkışlıyoruz. Bunu istisnasız herkese yapıyoruz. Çünkü biz de tehlikeli işi reddetme yükümlülükle cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Yine bizim şirketimizde şöyle bir mekanizmamız var. Çalışanlarımız isterlerse formel yollarla yani süpervizör, müdür kanallarını takip edebilirler. İsterlerse iş güvenliği konusunda ya da diğer konularda bir iç şikayet prosedürümüz var, bir iç şikayet mekanizmamız var. Yani doğrudan bana ulaşabiliyorlar. Herkesi bypass edip doğrudan bana ulaşma hakları var. Ve 7/24 kullandığımızda aktif bir telefon hattımız var çalışanlarımıza tahsis ettiğimiz. Biz bu sene başında 2015 yılında bir iç iletişim anketi yaptırdık. Dışarıdan bağımsız bir firmaya, ERA firmasına. Ve bu ankette sorduk. Çaylıbakır işletmelerinde hangi konularda daha çok sizi bilgilendiriyoruz diye. Ve çalışanlarımızın %85'i iş güvenliği konusunda bilgilendirdiklerini bizlere ilettiler. Benim sunumumun sonu, son slide. Bu fotoğrafla bitirmek istiyorum. Bunlar bizim çalışanlarımız. Ve iş yerindeki, yer altındaki çalıştıkları ortam. Hiçbir makyaj, hiçbir rütuş yok arkadaşlar. Çalışanlarımızın bir farkı var diğer madencilere göre, bize göre. Ne var farkı? Yüzlerindeki tebessüm, gülümseme ve bir arada olmaları. Çünkü bizim ufkumuz bu, bizim vizyonumuz bu. Biz madenimizde mutlu ve güler yüzle çalışan istiyoruz. Ve bunları onlara aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim asıl cevherimiz çalışanlarımız. Beni dinleme sabrını gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Fatih Bey, tam zamanında bitirdiniz. Ben de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Evet, değerli konuklar, ben kısaca bir toparlama yapacağım ama öncelikle hani Fatih Bey'in sunumuyla ilgili sorusu olanlar varsa lütfen o fırsatı tanıyalım sizlere. Peki, sanırım bir soru yok şu anda. Buyurun. Çok teşekkürler. Çok zevkle dinledik, gurur duyduk Fatih Bey. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi Soma faciası bizi, yani dünyayı belki de bu sektörü çok ciddi salladı. Şimdi sizin madeninizle bir kömür madenini kıyaslarsak, derinlik farkı var mı? İşte bu ne bileyim toksik gazlar, yani bir kömür madeniyle bakır madeninin tehlike oranı farklı mı? Örnek vermek gerekirse. Onu çok merak ettim. Ben şöyle cevaplamaya çalışayım sizi. Öncelikle her maden farklı. Yani kömürle metalik maden tabii farklı ama şöyle bakın, her madenin riskleri farklı. Mesela bizim madenimizin farkı şu, dünyadaki en tehlikeli maden metalik madenlerden. Yer altında kayaç var ve bol miktarda su var. Yani
Bizim madenimizin yapısı bu. Bizim biraz zeminimiz çürük o konuda. Yani zeminimiz nasıl söyleyeyim çok güvenli değil. Ama kömürle tabii aramızda temel bir farklılık var. Kömürde en büyük risk gaz. Bizde gaz riski maalesef, çok şükür yani maalesef demeyeyim, gaz riskimiz yok. Derinlik olarak hiçbir farkımız yok. Biz de 600 metre derinlikte çalışıyoruz. Yerin 600 metre derinliğinde çalışıyoruz. Kömür belki 200, 300, 400 o derinlikte çalışıyor. Ama risklerimiz tamamen farklı kömürle. Mesela kömürde şöyle bir mevzuatla düzenleme yaptılar. Acil durumda yukarı çıkmak için bir halat döşemeniz gerekiyor. Mesela metalik madende böyle bir şeye ihtiyaç yok ki. Bizim yer altında aslında en büyük risklerimizden bir tanesi yangın riski. Çünkü ekipman, büyük ekipman kullanıyoruz. Ekipmanlar herhangi bir şekilde yangın oluşturursa o gaz bizim için çok tehlikeli. Dolayısıyla bizim yer altında 11 tane yaşam odamız var. Bizim önceliğimiz acil bir durumda çalışanlarımızı en kısa sürede oksijen maskelerini takarak bu acil sığınma istasyonlarına ulaştırmamız gerekiyor. Böyle bir farklılık var. Ama özünde tüm madenlerin riski farklı. Her ikisinin riski farklı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Merak etmiştim. Bir sorumuz daha var herhalde. Beyefendi. Teşekkür ediyorum. Tayfur Özlok, Kayseri. Birinci konuşmacımız inanarak yapmayı ortaya koydu. İş güvenliğinde sonuç alınabilmesi için. Fatih Bey de bu inanarak yapmaya sanıyorum örnek oluşturabilecek kurumsal adımların bazılarını söyledi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Öyle güzel bir tabloda görmüş olduk. Hani inanarak yapma aslında güvenlik kültürü anlayışının yerleşmiş olması ve daha genç yaşlarda bunu vermek gerekir gibi bir algı oluştu. Birinci konuşmacımızın söyleminde. Acaba buna ilave, Fatih Bey'in yaptıkları bu kurumsal çalışmalara ilave, diğer Helen Hanım'ın söyleyeceği artı yetişkin insan için neler olabilir, nasıl geliştirilebilir? Teşekkür ederim. Okay, Helen, this is a question for you. Basically, gentleman wants to know that Fatih has shown some to-the-point communications to the people in their organizations, but you also mentioned that we need to go to the children and the families, but also he wants you to give some examples in your experience that you also had direct communication to the employees and grown-ups, so they are being involved and being aware in their organizations. Just a couple of examples. Yeah, sure. Okay, thank you. Great question. So, in certain markets, we've seen some really great engagement with children doing colouring competitions even, you know, sort of spot the risk. So a typical work environment and getting children and the parents actively involved together, doing things together and doing sort of spot the hazard, explaining why it's a risk and checking their understanding has been really, really effective. If you noticed on my slide, I ended up with a thank you card. Again, it's a very, very simple tool. So, you know, I'm sure in your own working lives, you've all been told off or, you know, been told that what you've done hasn't been great. But then you get a thank for doing something really well. And I think that's much more memorable. I think we remember more when we're praised than when we're being criticised. So those thank you cards, again, very, very cost effective, very, very simple. So when we see someone working in a safe way or talking and, you know, just demonstrating the values that we would expect, we give them a thank you card. And how impactful is that to be told that I'm doing a good job because I'm doing my job safely? So again, we're finding that really, really impactful. And then I think just one final. So in India, for example, we unfortunately are still having a lot of fatalities inside and outside of work, mainly on the road. We obviously have lots of two-wheelers in India, huge country. So we're finding now that we're encouraging our employees to thank them. So when they've been in road traffic accidents, outside of work or inside of work,
And their lives have been saved because they were following the absolute rules, such as wearing seatbelts, not using their phone while driving, obeying the speed limit. We're actually writing to their families to say, thank you for encouraging your son or your daughter to follow the safe rules because their lives have been saved because of it. So, and to get those thank you letters back from parents as well is actually quite touching. So I think there's so many different ways to engage and just finding the right, simple, effective way. Thank you Helen. Ben hızlıca isterseniz şey yapayım. Aslında direkt çeviri olduysa yapmama da gerek olmayabilir. Çeviri yapıldı mı? Hah, yapıldı. Cevabınızı şey yapıldı değil mi? Peki. Ben soruyu çevirmeye çalıştım ama. Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımcılarımıza. Thank you Helen, thank you Fatih. So, ben bir hızlıca isterseniz çok hızlıca toparlayayım ve sonra da kapatabiliriz. Sunumlarımızda Helen'la başlamıştık. Helen bize hani uluslararası anlamda farklı kültürlerde, farklı coğrafyalarda iş sağlığı ve güvenliğinin o ortak hareketle nasıl yerleştirebileceğinden çok kısa bağlamda bahsetti ve bununla ilgili örnekler verdi bize. Özellikle trafik güvenliği, trafik riskleri bütün dünyada geçerli. Yani bugün baktığınız zaman Almanya'da da tabii ki farklı ciddiyetli olmakla beraber bu riskler var. Hindistan'da da bu riskler var. Dolayısıyla doğru şekilde olaya yaklaşırsanız ve bunun etkili iletişimini yaparsanız insanlara ulaşarak ve anlatarak bir takım çözümlerin ulaşmanın mümkün olduğunu gösterdi. Bize prosedürler ve davranışlar ve bu davranışlarla beraber davranış, inanç ve artık bunun bir kimlik haline gelmesinin nasıl olabileceğinden bahsetti ki oldukça değerliydi bence. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Fatih Bey de oldukça renkli bir sunum yaptı. Açıkçası maden sektöründe bu tarz güzel şeylerin olduğunu da bilmek benim için sevindirici. Çünkü benim de çok hakim olduğum bir sektör değil. Özellikle son birkaç yıldır hep o soma algısı bizim üzerimize yerleşmiş durumda. Dolayısıyla güzel örnekler verdi. Benim aklıma kalanları not aldım. Maden sektöründe dünyadaki iş güvenliği karnesi etkileyici. Türkiye'de bizim nerede durduğumuz ve burada Çayeli Bakır işletmelerinin farklı bir konumlanmış olması bence etkileyiciydi. Yaşam odaları çok yıllarca dinledik bunun hikayesini ama aslında bunun eğer doğru yatırım yapılırsa, doğru planlama yapılırsa ve şirketler bunu isterse ne kadar kolay bir şekilde bu kazalar olmadan önce de yerleştirilebileceğini bize gösterdi ki bu güzel bir örnekti. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün 3 ana bileşeninden bahsettik ki bu oldukça genel geçer bir kavramdır. Bütün şirketlerde bu doğrudur. Nedir bunlar? Öncelikle liderlik ve buna inanmışlık gerekir. Şirketin bu konuda adanmış olması gerekir. Daha sonra bir sistematik yaklaşım gerekir. Çünkü iş sağlığı ve güvenliği de bir sistemi, bir yönetimi gerektirir. Ve en sonunda tabii ki bu sistemin gerektirdiklerini eğitimlerle ve gelişim programlarıyla çalışanlara doğru şekilde, etkili bir şekilde anlatmanın gerekliliğinden bahsetti. Özellikle etkili iç iletişim unsurlarından bahsetti. Birkaçını ben gene not aldım ama siz de izlediniz. Özellikle ailelerin bu işe dahil edilmesi konusundaki çalışmaları oldukça etkileyici olduğunu düşünüyorum ben. Eşlerin madenlere indirilmesi, bir takım mesajların ailelerle paylaşılması ve sonunda da sanırım şeyde almışlar zaten. Çalışan anketi bütün şirketlerde İK tarafındaki arkadaşlarımız iyi bileceklerdir. Çalışan anketi önemlidir ve çalışan anketinde en yüksek skorun iş sağlığı ve güvenliğinin bilinirliğine çıkmış olması bence oldukça etkileyiciydi. Dolayısıyla bu vesileyle iki konuşmacımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Şöyle kapatacağım. Fatih Bey biraz serzenişle başladı konuşmasına. Dedi ki hani böyle büyük bir organizasyonda bu kadar değerli insanların katıldığı bir şeyde iş güvenliği semineri kısmının diyelim ben birazcık daha boş kalmasının hani onu üzdüğünü söyledi. Tabii ki %100 katılıyorum buna. Ama aslında Helen da bununla başlamıştı. O da dedi ki hani bir İK seminerinde, kongresinde iş sağlığı ve güvenliği konuşuyor olmamız 5 sene önce, 10 sene önce pek gerçek değildi herhalde. Pek olmazdı böyle şeyler. O yüzden ben kendi adıma uzun yıllardır bu işe emek veriyorum Türkiye'de. Doğru olduğumuza inanıyorum. Daha gideceğimiz çok yol var. Ama işte Vodafone gibi, Çayeli Bakır işletmeleri gibi burada sayamadığımız birçok şirketin yaptığı uygulamalarla ve bir şekilde devletin de buna artık birazcık daha özen göstermesiyle iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Bununla beraber sizlere zamanınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sanırım artık bu saatten sonra çok soru alacak zamanımız kalmadı. Oturumu kapatıyorum. Çok teşekkür ediyorum.